1899 yılında İtalya'da otomobil endüstrisini başlatan Fiat, 1925'te Avrupa'nın en büyük otomobil fabrikasını inşa eder. Şirket sadece otomobil üretmekte kalmayıp, ürettiği savaş uçakları, tank ve trenlerle İtalyan ordusunun ve ekonomisinin bel kemiği olur. 1930'larda herkes için bir otomobil fikriyle yola çıkan Fiat, otomotiv tarihinin ilk modern seri üretim süper mini modeli olan Fiat 500 ile İtalyan ve Avrupa halkının otomobil sahibi olmasını nasıl sağladı? Fiat'ın hikayesi başlıyor. Mühendislik eğitiminden sonra orduda başladığı kariyerini 1893'te sonlandıran Giovanni Agnelli, 2 yıl sonra Villa Perosa'nın belediye başkanı olur. O yıllarda kar benzin 1885 yılında icat edip üretimine başladığı atsız araba hakkında bilgi sahibi olur. Bu icatta büyük bir potansiyel gören Giovanni, mühendislik ve girişimcilik yeteneğini kullanmak için bu fırsatı değerlendirmeye karar verir. Atsız araba projesi için bir grup yatırımcı bulmayı başarır ve 1899 yılında Fabrika Italiano di Automobili Torino yani İtalyan Torino Otomobil Fabrikası şirketini kurar. Günümüzün parasıyla $11.500 sermaye ortaya koyan Agnelli, şirketin yöneticisi olur. İtalya'da otomotiv endüstrisini başlatmaya kararlı olan şirket ilk otomobilini üretmesi gerekiyordu. Ancak Giovanni mühendislik eğitimi almış olsa da bu konuda hiç tecrübesi yoktu. Torino şehrinde 1888 yılından itibaren bisiklet üretimi yapan Ceirano GB şirketi 1899 yılında 2 koltuklu küçük bir otomobil tasarlar. Ancak bisiklet satışları yüksek olan ve talebi karşılamakta zorlanan şirket, otomobil üretiminin altından kalkamayacağına karar verir. Aynı yıl Giovanni Agnelli, Ceirano'nun tasarladığı aracın patent haklarını satın alır. Böylece 1899'da ilk Fiat modeli üretilir. Fiat 4 HP 0.7 litrelik 4 beygirlik motora sahipti ve 35 km/saat hıza ulaşabiliyordu. İlk yıl 150 işçiyle 24 adet otomobil üretilir. 1900'lerin başında halk arasında otomobil yarışları oldukça popülerdi ve üreticilerin kendi reklamlarını yapması için de oldukça önemliydi. Bu nedenle Fiat, yarışlara katılmak için bir yarış aracı üretmeye karar verir. Şirket, 1902'de ürettiği Fiat 24 HP yarış arabasıyla ilk kez katıldığı İtalyan yarışını kazanır. Bir yıl sonra şirket daha güçlü ve daha hızlı olan Fiat S74'ü üretir. 74 beygirlik yarış aracı Paris ve Madrid yarışlarında önemli başarılar elde eder. Bu başarı Fiat'ın İtalya dışında da adını duyurmasını sağlar. Aynı yıl şirket 24 beygir güce sahip ilk kamyonunu üretir. 1903'te şirketi halka açan Fiat, elde edilen sermaye ile üretim kapasitesini arttırır. Yıllık 135 araç üretim bandından çıkmaya başlar. 3 yıl sonra çalışan sayısı 2500'e yükselirken üretim kapasitesi de 1150 adet otomobile çıkar. 1908 yılında yeni bir araç geliştiren şirket Fiat Tipo 1 modelini üretim bandından çıkarır. 16 beygirlik, maksimum hızı 70 km/saat olan otomobil, Fiat'ın yurt dışı pazarına da açılmasını sağlar. Model Amerika, İngiltere ve Fransa'ya ithal edilir. Özellikle taksi Fiat 1'ler Avrupa'da popüler hale gelir. Giovanni Agnelli 1910 yılında dünyanın en büyük üreticisi olan Ford şirketini ziyaret eder. Henry Ford'la görüşmeler yapar ve seri üretim montaj hattı ve üretimde verimliliği arttırma ile ilgili bilgiler alır. Aynı yıl kuruluşundan bu yana İtalya'nın en büyük üreticisi olan şirket 1910 yılında Fiat Tipo 0 modelini üretim bandından çıkarır. Küçük aile arabası olan model 15 beygir gücündeydi. Agnelli, Ford fabrikasından aldığı ilhamla aracın üretiminde standart parçalar kullanır. Araç basit, sağlam ve dayanıklıydı. Böylece şirket üretim hızını arttırırken maliyetleri de düşürmeyi başarır. Kısa sürede başarılı olan araç 2000 adet satılan ilk Fiat modeli olur. Aynı yıl daha da büyüyen şirket İtalya dışındaki ilk fabrikasını New York'ta açar. Fiat, Amerikan pazarı için daha lüks modeller üretir. Çünkü şirketin yılda on binlerce otomobil üreten Ford'la ekonomik sınıf araç pazarında rekabet etme şansı yoktu. İlk Fiat modelleri $3600'dan satışa çıkarıldığında Ford Model T'nin fiyatı $650'dı.
Ancak şirket lüks otomobil pazarından pay almayı başarır ve Amerika'da fiyat sahibi olmak üstünlük göstergesi haline gelir. O yıllarda en hızlı otomobilleri üretmek, üreticilerin yapabileceklerini göstermek açısından önemliydi. Almanya'da Benz şirketi uçak motoru kullanarak ürettiği 200 beygirlik Brisen-Benz modeliyle 1909 yılında 203 km/saatlik hıza ulaşarak kara hız rekorunu kırar. Bir yıl sonra ise Fiat 300 beygirlik Fiat S76'yı üretir ve 213 km/saat hıza ulaşarak benzin rekorunu egale eder. Araç Torino canavarı lakabını alır. Bir yıl sonra ise Fiat S61 yarış aracı ile Amerikan Grand Prix'sini kazanan şirket prestijini farklı kıtalara da taşır. 1910'ların başında dünyadaki askeri gerilimi hisseden Giovanni Agnelli silah, uçak, gemi motoru üretimine yoğunlaşır. Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya arasındaki Trablusgarp Savaşı ile başlayan süreçte Fiat, İtalyan ordusunun en büyük tedarikçisi olur. Birinci Dünya Savaşı'nda ise Fiat fabrikasında çalışan sayısı 30.000 kişiye çıkar ve ordu için kamyon, tank, tren üretimi de yapılır. Ayrıca 1915'te üretimi başlayan 1000 kadar Fiat Tipo 70 modeli de İtalyan ordusuna teslim edilir. Savaş boyunca ordu için yapılan üretimle Fiat çok büyüse de Giovanni Agnelli yakında savaşın biteceğini ve otomobil üretiminin tekrar önem kazanacağının farkındaydı. Bunun için askeri araçların üretildiği seri üretimi otomobil üretimine dönüştürmeye karar verir ve 1916 yılında Torino'da yeni bir otomobil fabrikası inşaatı başlatır. 6 yılda inşaatı tamamlanan Lingotto fabrikası Avrupa'nın en büyük otomobil üretim fabrikası olur. Şirket savaş sonrası ilk aracını 1919 yılında üretim bandından çıkarır. Fiat 501, 23 beygirlik küçük aile arabası olarak tasarlanır. 1923 yılında hareketli montaj hattı ile inşa edilen Lingotto fabrikası da üretime başlar. Yeni montaj hattıyla üretim kapasitesi en yüksek seviyeye çıkarken maliyetler de ciddi oranda azalır. 1926 yılına kadar 47.600 Fiat 501 üretim bandından çıkar. Şirket İtalya'da %87'sine sahip olduğu otomobil pazarını domine eder. Fiat pazara farklı spor modeller de çıkarır. Diktatör Mussolini 1925'te iktidarı ele geçirince Fiat tarihi de değişir. Mussolini üreticilerden yerel pazara odaklanmalarını ister. Bu nedenle Fiat da yurt dışında genişleme planlarından vazgeçmek zorunda kalır. Şirket İtalyan pazarı için küçük, ekonomik aile arabaları üretmeye devam eder. 1925 yılında Fiat 501 yerini Fiat 509 modeline bırakır. 1 litre motora sahip 22 beygirlik model yalnızca 150 kilogram ağırlığa sahipti. Ekonomik araç pazarda büyük talep görür. 4 yıl içinde 90.000 adet satış yapılır. Fiat büyümeye devam etse de üretimde kaliteyi ve kapasiteyi arttırmada zorlanmaya başlar. Ayrıca şirket temel olarak basit ekonomik bir model ve daha lüks bir model olmak üzere iki tip otomobil üretimi yapıyordu. İtalya'da her 5 otomobilden 4'ü Fiat yapımıydı. Bu nedenle tüketicileri tatmin edememeye başlayan şirket 1929 yılında krizin içine girer. Fiat'ı bu durumdan kurtaran ise Agnelli'nin iktidara gelmesi için desteklediği ve yakın ilişki içinde olduğu Mussolini olur. Ülkeye özellikle Ford üretimi ithal otomobillerin girişini engellemek için gümrük vergilerini yükseltir. Böylece krizi atlatmayı başaran şirket 1932 yılında Fiat 509'un yerine küçük sınıf otomobil pazarı için Fiat 508 Balilla modelini üretim bandından çıkarır. 20 beygirlik 2 ve 4 kapılı maksimum hızı 80 km/saat olan araç Polonya, Almanya ve Fransa'daki montaj fabrikalarında da üretilir. Ancak aracın fiyatı yeterince ekonomik olmadığından satışlar beklentiyi yakalayamaz. Dünyada yaşanılan büyük buhranın halkın alım gücünü düşürmesi de bunda etkili olur. Fiat 508'in satış fiyatı 10.800 İtalyan lirasıydı. Bu fiyat günümüzde 10.470 euroya eşittir. 5 yıl içinde 113.000 Fiat 508 üretim bandından çıkar. Bu başarısızlıktan sonra şirket halkın alım gücünün düşük olmasından dolayı pazara mümkün olan en küçük, en ucuz otomobili çıkarmaya karar verir. Almanya'da Hitler'in istediği gibi Mussolini hükümeti de Fiat'tan halkın arabasını üretmesini talep etmesi bu kararda etkili olur.
Aslında o dönemde Avrupa'da ve Japonya'da bazı mucitler ve küçük şirketler mikro araba denemeleri yapmaktaydı. Ancak çoğu pratik ve kullanılabilir olmaktan çok uzaktı. Fiat'ın yeni modeli 2 kişilik olmalı ve 100 litre bagaja sahip olmalıydı. Fiyatı ise 5000 İtalyan lirasının altında olmalıydı. Şirket yeni model üzerinde çalışırken Amerika'da otomobil tasarımında devrim yaşanır. Amerikan Chrysler 1935 yılında rüzgar tünelinde test ettiği tamamen aerodinamik bir tasarıma sahip Chrysler Airflow modelini tanıtır. Fiat da bu devrimden etkilenir ve yeni modelin tasarımında kullanır. Bir yıl sonra Fiat 500 Topolino üretim bandından çıkar. 0.6 litre 13 beygirlik yalnızca 550 kilogramlık model döneminin en küçük otomobillerinden biri olur. İtalyanca'da küçük fare demek olan Topolino ismi halk arasında aracın lakabı olur. İç hacmi maksimum seviyede tutmak için o dönemdeki yaygın kullanımın aksine aracın küçük motoru ön aksın ilerisine yerleştirilir. Model 80 km/saat hıza ulaşabilirken 100 kilometrede 6 litre yakıt tüketir. 80 km/saatlik hız dönemin İtalyan yolları için yeterli bir hızdı. Araç çok basit görünümlü olsa da sahip olduğu hidrolik frenler, hidrolik darbe sönümleyiciler ve elektrikli ön cam silecekleriyle zamanının ötesindeydi. Fiat 500 dünyanın ilk modern seri üretim süper mini otomobili olur. Aracın fiyatının 5000 lirayı geçmemesi planlansa da bu hedef tutturulamaz. Hesaplanan maliyet neredeyse 2 katına çıkar ve model 8900 liralık fiyatıyla satışa çıkarılır. Ancak bu durumda Fiat 500'ün başarısına engel olamaz. İtalyan halkı yeni modeli çok sever ve on binlerce Topolino üretim bandından çıkmaya başlar. Araç sadece İtalya'da değil, yurt dışında da büyük talep görür. Avustralya ve Çin'e ihraç edilen araç, ayrıca Fiat 500 lisans altında NSU tarafından Almanya'da, Simca tarafından da Fransa'da üretilir. Fiat için her şey iyi giderken 1938 yılında 2. Dünya Savaşı başlar. Otomobil üretimi tamamen durmasa da kapasitenin büyük kısmı İtalyan ordusuna askeri araçlar üretmek için kullanılır. Şirket savaş boyunca 1820 adet Fiat CR-32 savaş uçağı üretir. 1943 yılında çok daha gelişmiş olan Fiat G55 savaş uçağı üretilse de savaşın sonlarına denk geldiğinden üretim sınırlı sayıda olur. Çeşitli silahlar da sadece İtalyan ordusu için değil, Alman ordusu için de üretilir. Savaş boyunca Fiat fabrikalarında 50.000'den fazla işçi çalışır. Otomobil üretimi ciddi oranda kısıtlanmasına rağmen savaş sonuna kadar ordu için 120.000 adet Fiat 500 üretim bandından çıkar. Savaşın sonlarına doğru Fiat fabrikaları müttefikler tarafından bombalanır. İtalya'da diktatör Mussolini rejimi yıkılır. Mussolini ile bağlantılarından dolayı Ulusal Komite kurucusu Giovanni Agnelli'yi Fiat şirketinden uzaklaştırır. Bunun üzüntüsüne dayanamayan Agnelli 1945'te hayatını kaybeder. İkinci Dünya Savaşı sonrası yıkılan fabrikalarını yeniden inşa etmeye başlayan Fiat, gerekenden fazla işçiye sahip olma ve İtalyan yollarının kullanılamaz halde olmasından dolayı hammadde tedarik sorunlarıyla yüz yüzeydi. İtalya ve Fiat için yardım Avrupa'nın sanayisinin yeniden inşa edilmesi için Marshall yardımları ile Amerika'dan gelir. Şirket 1948 yılında tekrar otomobil üretimine başlar. Üretim bandından ilk çıkan araç savaş öncesinin en popüler modeli olan Fiat 500B olur. Bir yıl sonra aracın ön tasarım modernize edilir ve yeni model Fiat 500C adıyla satışa çıkarılır. Şirket modelin farklı versiyonlarını da üretmeye başlar. Aracın 4 koltuklu Station Wagon versiyonu Fiat 500C adıyla üretim bandından çıkmaya başlar. Ayrıca kargo versiyonu da satışa çıkarılır. Savaş sonrası ekonomik olarak toparlanmaya çalışan İtalya'da ekonomik, yakıt tasarruflu küçük sınıf otomobil büyük talep görür. Araç Volkswagen Beetle, Citroen 2CV gibi alım gücü düşük Avrupa halkının otomobil sahibi olmasında büyük rol oynar. 1955 yılına kadar üretilen Fiat 500, 520 bin adetten fazla satış yapar ve yerini Fiat 600'e bırakır.
Yeni model 4 koltukluydu ve 630 cc motora sahipken maksimum hızı 110 km/saatti. Araç günümüzün parasıyla 6.700 euroluk fiyatıyla satışa çıkarılır. 1969 yılına kadar 2.700.000 Fiat 600 üretim bandından çıkar. Şirket Fiat 600'ü pazara çıkardıktan sonra Fiat 500'ü yeniden üretmeye karar verir. 2 yıl sonra 1957'de yeni tasarıma sahip yeni jenerasyon Fiat 500 üretim bandından çıkmaya başlar. Önceki jenerasyona göre tasarım ve mekanik aksam fazlasıyla değişir. Şirket Fiat 600'de olduğu gibi 4 koltuk ve arkaya yerleştirilen motor tercih eder. 1975'e kadar üretilen model yaklaşık 4 milyon adet satış yapar. Fiat uzun yıllar küçük sınıf ekonomik otomobil pazarında güçlü bir üretici olur. Fiat'ın hikayesi, savaş sonrası üretilen farklı modellerin, Fiat 500 ve 600'ün hikayelerinin daha detaylı anlatıldığı ikinci bölümde devam edecek.